Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte saç ve yüz bakımı ile alakalı bir video çektim. Bu videoyu şu anda sonradan çekiyorum çünkü geçen haftanın videosuyla bu haftanın videosunu ikiye ayırdığım için sonradan bu videolara ekliyorum ki iki ayrı video olabilsin diye. Şimdi videoyu aktarıyorum ben size. Fonu ve cilt bakım kısmına gelelim ama onun öncesinde şimdi saç bakımına geliyoruz. Bakın, saçlarınız boyalıysa buradaki tüm ürünlerin hepsini kendi paramla aldım. Hiçbiri işbirliği değildir. Reklam değildir. Hashtag reklam söylemiş olayım. Şimdi benim böyle bir saç kremim var. Saçım boyalıyken benim saçım önceden maviydi. Ve ben 2 defa mavi yaptım saçlarımı ve çok yıprandılar. Bu krem aşırı yumuşatıyordu. Yağlılık hissi bırakmıyordu. Ağırlık hissi bırakmıyordu. Çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Bunu öneriyorum. Bu şeyi öneriyorum. Ama eğer ki saçınız boyalı değil, aşırı kuru değil ama birazcık kuru, o zaman bunu öneriyorum. Bunlar A101'de satılıyor bu arada. Haberiniz olsun. A101'de daha ucuza satılıyor. Oradan alabilirsiniz. Şu. Dur ben kaçayım. Bu. Dur diğerinde ben kaçmış halini göstereyim. Bu. Eğer ki şimdi nemlendirme kısmına geldik. Vücut nemlendirme. Eğer ki vücudunuz kuruysa jilet sonrası falan özellikle bunu öneriyorum. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle kaçayım şeyden. SS alacaksınız alın. Ben bunu kullandım. Ben memnun kaldım. Nemlendirici hakkında da ekstra söyleyecek zaten bir şeyim yok. Nemlendiriyor. Görevini yapıyor mu? Yapıyor. Çok da pahalı bir şey değil zaten. Çok pahalı şeyleri almıyorum ben. Öyle. Şimdi şöyle bir kutumuz var. Burada benim yedeklerim var. Burada gösterebileceklerim şeyler var mı diye bakacağım. Şimdi bir tane yedeğim. Demin şeyini göstermiştim. Dur, kutuyu boş göstermiştim. Bu kutunun dolu hali. Kırışıklıklar için bunu kullandım ben. Nedense yani psikolojik mi değil mi bilmiyorum ama ben de işe yaradığını düşünüyorum. Ben alnımda çok çizik, kırışıklık vardı. Bu çözdü. Ama bu çok pahalı bir serum. Haberiniz olsun. Onun haricinde ben saçımı güneşte açmak için kullandığım bir şey var. Bir de bunun neydi? Hangi marka? Urban'ınki vardı. Bir de Urban'ın markası. Yok, Urban'ın değil. Palette'nin var galiba. Bu Urban'ın. Bir de Palette'ninki var. Saçınızı sıkıyorsunuz, sonra güneşe çıkıyorsunuz. Güneşin kurumasını bekliyorsunuz. Daha sonrasında ekstradan şunu da öneririm. Saçlarınızı düzleştirmenizi öneririm. Çünkü ısıyla ve UV ışınıyla etkileşime giren bir madde bu. Saçlarınızı ton ton açıyor. Ton ton açıyor. Neyse, bu kutuda göstereceğim başka bir şey kalmadı. Diğerlerinin hepsi benim yedek ürünlerim. Sadece bir tane ürünü çıkaracaktım. Şunu çıkaracaktım. Onu da çıkarmış oldum. Şimdi yüz yıkama bakımı rutinine geçiyoruz. Şimdi ortama yüz yıkama yağları ile birlikte giriyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor diye sorarsanız makyaj ve güneş kremi şeyleri çıkarmak için çok etkili. Güneş kremini normal ben işte şunla yıkadığım zaman, yani su bazlı bir temizleyiciyle yıkadığım zaman yüzümden gitmiyor. Gitmediğini nasıl anlıyorum? Gözüm yanmaya başlıyor. Gözümün etrafındaki güneş kremi gitmediği için böyle terle birlikte aktığı zaman gözüm yanmaya başlıyor. Buradan anlıyorum temizlenmediğini. Şimdi temizlemek için hangisini kullanıyor? Şimdi ben kardeşimin kullandığını söyleyeceğim. Kardeşim bunu kullanıyor. B Beauty'nin Gratis'in kendi markası. Ben bunun eski versiyonunu kullandım. Bu yenilenmiş hali. Eğer ki tanımadıysanız yenilenmiş hali olduğu için tanımamış olabilirsiniz bu. Eski kutusu böyle beyaz bir kutuydu. Böyle şeffaf beyaz bir kutuydu. Bu şimdi normal full şeffaf yapmışlar ama sarı renkte yapmışlar. Yağın rengini temsil etmek için herhalde. Yani içindeki rengi bilmiyorum. Sarı gözüksün diye öyle yapmışlar. Neyse, kardeşim bunu kullanıyor. Kardeşim şu anda memnun. Onun yüzüne uyumlandı bu ürün. Ama benim yüzüme uyumlu değil. Böyle kabarcıklar şekilde yüzüm kabarıyordu kullandığım zaman. O yüzden ben
Isana'nınkini kullanmaya başladım. Bunu da şöyle göstereyim. Kendimi gizleyip. Bundan aşırı memnunum. Hatta şimdi birlikte sizle birlikte kullanacağım bunu. Birazcık daha yakınlaşayım. Şimdi burun üstünde böyle pütür pütür şeyler var. Şu mesela bir yağ bezesi. Yağ bezesi değil de buna bir şey deniyordu. Ne deniyordu? Böyle kolesterol yükseldiği zaman yüzde bunun gibi şeylerden çıkıyor. Benim de kolesterolüm çok yüksek olduğu için bunlardan çıkıyor. Bunun bir adı vardı da ben unuttum. Şimdi böyle burnunuzun üstü böyle pütür pütür olduğu zaman, alnınız pütür pütür olduğu zaman, böyle yağ bezeleriyle kaplandığı zaman, ama böyle yağ bezesi şey değil, böyle tırnağınızı böyle şey yaptığınız zaman o yağ beziyle çıkıyor mesela. Ama normal bir yıkama yaptığınız zaman onlar çıkmıyor. Onun çıkma yöntemi var. Bu. %100 bu. Yani ben böyle burnumun üstü böyle pütür pütür ama böyle zımpara gibiydi. Bu ürünü kullandıktan sonra tamamıyla geçti ve ilk kullanımda geçti. Ama bu ürünü kullandıktan sonra mesela bir gün sonra tekrardan onlar oluşmaya başlıyor. O yüzden böyle her gün kullanmanız gerekiyor. Böyle vücudunuz alışana kadar. Ben şimdi böyle her gün kullanmıyorum ama hani yüzüm yine pütür pütür değil. Yani yüzüm artık alıştı. Nasıl bir yağ dengesi olması gerektiğini anladığını düşünüyorum. Bunu kullanalım şimdi. Şöyle avucuma alıyorum. Bu arada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu ürünü kuru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kuru bir şekilde ne demek? Elleriniz ıslak olmayacak. Banyodayken elinizi ıslatıp böyle elinize bu yağı sıkarsanız bu yağ çözülüyor. Hani bir yağın içine deterjan kattığınız zaman yağ özelliğini kaybediyor ya. Bu yağ da suyla karşılaştığı zaman özelliğini kaybediyor. O yüzden bunu kuru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi ellerim kuru, yüzüm kuru. Bu ter de dahil bu arada. O kadar kuru olması lazım. Ben böyle birkaç pompa aldım. Böyle avucumda tutuyorum. Sonra parmaklarımı batırıp böyle böyle yüzüme sürüyorum. Şimdi sürelim. Birazcık fazla almışım. Siz daha az alabilirsiniz. Makyajınız varsa bunu bir iki defa tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bakın yüzümü iyice yağ oldu. Bu yağı böyle yedirmeniz gerekiyor birazcık. Hani benim yüzümde çok fazla kuruluk da var. Şimdi kurulukla ilgili de kremi de göstereceğim. Çok ucuz bir krem kullanıyorum ama bence çok etkili bir krem. Yağ bazlı olduğu için dermatologlar önermiyor ama param buna yettiği için ben onu aldım ve gerçekten de çok memnunum. Şimdi onu da göstereceğim ama ilk önce bunu yapalım. Şimdi benim buralarım çok fazla kuru. Bu yağla birlikte o kuruluklara masaj yapıyorum. Burnumun üstünde masaj yapıyorum. Böyle burnunuzun üstü bebek poposu gibi olacak böyle. Yumuşacık olacak. Eğer ki sizde öyle olmuyorsa demek ki bu ürüne pek bir ihtiyacınız yok. Yani bu bahsettiğim cilt problemleriniz için kullanmazsınız ama makyaj için kullanırsınız mesela. Ya da güneş kremi için kullanırsınız. Mesela ben güneş kremini göz kapağımın üstüne de sürdüm. Bu çözülmesini sağlıyor. Yine bu deterjan ve yağ örneği gibi çözündürüyor yüzdeki şeyleri. Hani ChatGPT'ye sorduğum zaman şey demişti bana. Yağ yağı çözer diye. Hani çivi çiviyi söker lafı var ya, yağ yağı söker. Sizin bu burnunuzun üstünde alnınızda biriken yağları yağ çözüyor. Tamam. Bu arada bunun fiyatı şu anda ben ne zaman aldım? Ben Ağustos gibi aldım, 200 liraya almıştım bunu. Dur şunu göstereyim. Şu boyutta olan ürün de 200 liralarda. Şuncacık küçük şey de 200 liralarda. Haberiniz olsun, bu 100 milim. Bu şu anda yüzüme sürdüğüm Isana'nın 100 milim. Şimdi bunu gideceğim yıkayacağım. Bir de sonra hangi şeyi kullandığımı göstereceğim. Nemlendirme özellikle olan yüz yıkama jelini göstereceğim bunu yıkadıktan sonra. Şimdi elim ve yüzüm ıslak bir şekilde geldim. Banyoda da aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi bunu kullanırken eliniz, yüzünüz kuru bir şekilde olacak. Şimdi bunu uygularken de eliniz ve yüzünüz ıslak olacak. Şimdi bunu göstereyim. Şu. Bu markanın bir tane sivilce karşıtı ürünü vardı turuncu renkte. O çok kötüydü. Böyle herkesin korkulu rüyasıydı. Ama bu ürünü bence çok iyi. Bu gerçekten nemlendirme özelliği olduğunu inandığım bir yüz yıkama jeli. Şimdi bundan sadece bir pompa alacağım. Bunu ilk defa açıyorum bu arada.
Bir pompa alacağım. Şu anda akmıyor. Heh, aktı. İlk defa kullandığım için ilk önce havasını aldım. Şimdi çok azıcık aldım. Bakın bu kadar. Şimdi elim ıslakken bunu birazcık köpürtüyorum. Bakın böyle köpürüyor. Birazcık hızlı davrandığınız zaman bakın iyice köpürüyor. Şeyde gözükmüyor kamerada fazla ama fazla köpürüyor. Şimdi bunu yüzünüze yediriyorsunuz. Bu normal yüz yıkama rutinine devam ediyorsunuz. Ay buna yaptığıma inanamıyorum kameralar karşısında. Banyoda yapmama sebebim banyo hiç müsait değil. O yüzden. Şimdi bunu böyle yaptınız. Bunu birazcık daha bekletebilirsiniz bu yağdaki gibi. Çünkü böyle şey yapıyor. Çünkü nemlendirme özelliği var ya. O yüzden birazcık daha böyle masaj yapıyorum. Yine burun köşelerine, burun üstlerine vesaire. Alnınızda problem varsa alnınıza yapıyorsunuz masajı. Ve şimdi bunları yıkayıp geliyorum. Şimdi ise yüzümüzü yıkadıktan sonra nemlendirme aşamasına geçiyoruz. Benim yüzüm çok kuru olduğu için ben bunu kullanıyorum. Bu gerçekten ucuz. Gratis'ten almıştım ben bunu. Tekrardan tekrarlayayım. Bunların hepsini kendi paramla aldım. Hiçbiri reklam değildir. İşbirliği değildir. Hashtag reklam. Evet. Bunu kullanıyorum ben. Bu çok yoğun etkili bir yoğun kıvamlı bir krem. Şimdi bak parmağıma birazcık da alayım. Şimdi parmağıma bu kadarcık aldım. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Sürme şeklim bu. Bu kadarcık kullanmak yeterli çünkü çok yoğun bir krem. Evet, kremimizi de sürdük. Cilt bakımımız tamamlandı. Ben normalde ekstra retinol serum kullanıyordum. Ama artık kullanmıyorum. Bu arada retinol serumu çok iyi araştırmanız gerekiyor. Böyle güneşte vesaire kullanmamanız lazım. Gece kullanılması gereken bir serum ve sabahına kalktığınız zaman da güneş kremini mutlaka 2 saatte bir sürmeniz gerekiyor. İz kalmaması için onu araştırmanız gerekiyor. Ben onu artık kullanmıyorum. Herhangi bir serum kullanmıyorum. Sadece bu gösterdiğim bakım rutinini yapıyorum ve suratım şöyle şu an bu şekilde. Ay demin kapak fotoğrafı çekmeye çalıştım. Elime sadece şunları sığdırabildim. Şunları şöyle böyle. Hatta bunu da sığdıramadım. Pardon, bunu da sığdıramadım. Sadece şu dördünü sığdırabildim. Şöyle çektim. Diğerleri artık kaldı. Yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer ki bir ürünü aldıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şunu aldım teşekkürler vesaire diye. Ben de en azından hani influence edebilmiş miyim onu anlarım. Video bu kadardı. Beğenmeyi, mutlaka abone olmayı mutlaka unutmayın. Çok önemli benim için. 1000 abone ulaşma hedefim var. Bu kadar. Hoşçakalın.